Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dönen vatandaşlarımızın bir kısmı yanında ya altın götürüyor ya para götürüyor ve bunları yakalatıyor. Defalarca anlattım arkadaşlar, biliyorsunuz ben bunları. Yanınızda en fazla 493 euroya kadar altın götürebilirsiniz. En fazla da 9.999 euro para olabilir. 10.000 euro olmayacak. Şimdi İstanbul'dan Viyana Havalimanı'na gelen Türk yolcu üzerinde 4,5 kilogram altın takıyla yakalandı. 4,5 kilo havalimanında. Bakalım detaylar neler? Yani o kadar çok olay var ki artık Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde artık o gümrükçüler, polisler biliyorlar arkadaşlar. Türkler geldi diyorlar. Tamam, kesin bunların çantalarında bir şey vardı diyorlar. İstanbul'dan Viyana Havalimanı'na gelen Türk yolcu üzerinde 4,5 kilogram altın takıyla yakalandı. Havalimanı gümrüğü tarafından bagajında ne olduğu sorulunca 44 yaşındaki yolcu sigara olduğunu söyledi. Bavulu gümrük röntgen cihazından geçirdikten sonra yolcudan bagajı açması istendi. Yolcunun bagajında sigara paketleri dışında toplam 4,5 kilogramlık çeşitli altın takılar olduğu ortaya çıktı. Kendisinin kuyumcu olduğunu, Avusturya'daki dükkanında satmak için aldığını söylese de gümrük kurallarını aşan miktarda altın takıyla yakalanınca takılar elinden alındı. Yolcu 176.500 avro değerindeki faturayı gösterse de gümrüğe daha önceden bildirilmediği için takılara el konuldu. Kuyumcu hakkında cezai işlem başlatıldı. Yolcuya getirdiği takılar nedeniyle en az 35.000 euro para cezası kesilecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi izin dönemindeyiz. Arabayla gelenler, bakın söylüyorum, kesinlikle süt ve süt ürünleri, peynirdi, çökelikti, bilmem neydi getirmiyorsunuz. Çok ciddi aramalar var. 3-4 bin euro paranızı alıyorlar. Haberiniz olsun. Yani o 5 kilo bidonun içerisine koyduğun peynir sana 4 bin euroya mal olabilir. Bu bir. 2. Yanınızda 9.999 euro haricinde bir para eğer gümrükten geçerken varsa bunu bildirmek zorundasınız. Özellikle arabayla giderken bir ülkeye girişte diyeceksiniz ki benim üzerimde örneğin 15.000 euro var. Bunu bir form dolduruyorsunuz. Ülkeye çıkışta da o formu gösteriyorsunuz. Parayı gösteriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bunda bir sorun yok. 18 yaşından büyükler için geçerli. Ancak bir kişinin çantasında bu kadar para olmayacak. Örneğin 3 kişisiniz 18 yaşından büyük. Her birinin özel eşyasının içerisinde 9.999 euro olabilir. Yani bir kişinin çantasının içerisinde 30.000 euro olamaz. Ayrı ayrı olacak. Bunu unutmuyoruz. Günlük kullanım dışında altınların hepsi arkadaşlar gümrükte el konulabilir. Bakın gümrüklerde şu anda 10.000 eurolara bile el koyuyorlar. Sıla yoluna gidenleri söylüyorum. Arabayla gidenlere söylüyorum. Uçakla gidenlere söylüyorum. 9.999 euro haricinde daha yüksek miktarda paralar elinizden alınabilir. Alınan çok var. Ya ben öyle insanlar gördüm ki arkadaşlar böreğin içerisine bilezik koymuş. Çaydanlığın içerisine bilmem ne koymuş. Yapmayın arkadaşlar, artık bu X-ray cihazlarında çıkıyor. Ya arkadaşlar geçen bir haber vardı, paylaştım. 275.000 euroyu adam karısının bütün iç çamaşırlarının içerisine saklamış. 275.000 euro Almanya'da. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında yaşayıp da X-ray cihazından haberdar olmamak mümkün değil. Ötüyor. Yani geçtince ötüyor. Ve bu adam, değerli izleyicilerimiz, utanmadan, sıkılmadan karısının iç çamaşırlarına bu paraları saklamış. Bir kısmını da kendi iç çamaşırlarına saklamış. Herhalde yerleştirememiş tam. Ama polis yerleştirmiş bunu. Almış yani. X-ray'den bir geçiyorlar karı koca. Bir topluyorlar 275.000 euro. Soruyorlar bu para neyin parası diyorlar. Bakın cevaba bakın. Adını hatırlamadığım bir arkadaşımın paraları. Adını hatırlamadığım bir arkadaşımın. Zaten Alman polisi de bunu yedi, gümrükçüler de yedi zaten. İnandılar size zaten. Sonra değerli izleyicilerimiz, bu paralara el konuldu. Kaynağı belli olmayan para diye.
Sonra bu vatandaşımıza ayrıca cezalar verilecek. Kaçakçılıktan, dolandırıcılıktan, oradan buradan. Utanmadan, sıkılmadan bir de karısının bilmem neresine sokmuş paraları. Ya bir insanın gerçekten böyle bir hele uçakla arkadaşlar havalimanında düşünsenize ya 50 tane aramadan geçiyorsun. Hangi akla hizmette sen bunu yaptın? İsmi falan var bende, fotoğraflar da var. Gerçekten ya çok enteresan. Ya Türkler, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız kendilerini çok uyanık sanıyorlar. Bu Avrupalıları salak sanıyorlar. Bir yerde bir arıza var. 275 bin euro parayla uçağın bindir mübarek. Karının şeylerine, iç çamaşırlarına mı bunlar sokulur? Allah akıl fikir versin. Yine görüntüler var, yayınladım ben. Biliyorsunuz, beni takip edenler bilir. Börek yapmış, böreğin içerisine bilezikleri koymuş. Sanki görünmüyor. Çaydanlığın içine koymuş. Sanki görünmüyor X-ray'de. Ya Türk aklı işte, ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de maalesef koronavirüsle ilgili ciddi bir durum söz konusu. Vaka sayıları Hindistan varyantı nedeniyle, Delta varyantı nedeniyle artmaya devam ediyor. Tabii herkesin beklediği ne zaman hayatımız normale dönecek. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de biliyorsunuz bir aldatma skandalı yaşanmıştı. Eşini aldattığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı istifa etmişti. Yerine yeni bir Sağlık Bakanı geldi. Sacit Cevit, Müslüman aynı zamanda, yeni Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Avam kamerasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cavit, hiçbir hükümetin kısıtlamayı düşünmeyeceğini, özgürlükleri geri getirmeyi amaçladıklarını, görevi boyunca ekonomik ve kültürel hayatın normale dönmesine yardımcı olmayı istediğini, aynı zamanda ulusal sağlık servisini koruyacaklarını söyledi. Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını belirten yeni Sağlık Bakanı Cavit, bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun 2/3'üne 2'şer doz aşı yapılacağını kaydetti. Cavit, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini, ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi. Ülkede uygulanan Covid-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Cavit, 8 Aralık'ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de Covid-19'a yakalanmasının önlendiğini söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız yapılan bu açıklamaya göre eğer herhangi bir aksilik olmazsa 19 Temmuz'dan itibaren normale dönecekler. Açıklanan bu. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'de önlem aldı ve Türkiye, İngiltere'den gelecek yolculara, biliyorsunuz daha önce değerli izleyicilerimiz PCR testi istenmiyordu. Tekrardan PCR testi zorunluluğu getirdi. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere Covid-19'da mücadele kapsamında Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur'dan gelen kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den Türkiye'ye gidecek olan yolcularımızın PCR testini 72 saat öncesinden yaptırmış olması ve sonucunun da negatif olması halinde Türkiye'ye girişlerine izin verilecek. Aksi takdirde 14 günlük karantina var. Bilgilerinize sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere tabii son 5 ayın rekorunu kırmış vaziyette. Bu koronavirüsle ilgili hal böyle olunca da tedbirler de arka arkaya geliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128.103 oldu. Değerli izleyicilerimiz, rakamlara baktığımızda İngiltere çok iyi gidiyordu ama şu anda ciddi bir sıkıntı var. Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 500 bin olarak açıklandı. Bunlardan 32 milyonu ikinci doz aşıyı oldu. Ülkede virüs nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Bunlardan 257'si yoğun bakımda tutuluyor.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının alfa yani İngiltere varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini söyledi. Evet, maalesef Hindistan varyantı İngiltere'yi kasıp kavuruyor. Çok sayıda hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hala bu hastalıkla İngiltere'de mücadele edenler var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum.